Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda eFootball 2026'da Arapların ve yabancıların kullanmış olduğu hileyi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Aslında bu tam olarak hile değil, oyunun açığı arkadaşlar. Peki bu konuda ban yiyebilir misiniz gibi soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Benim de karşıma çok böyle rakipler çıktı. Sıralamamı baya benim düşürdüler bu şekilde. Bu oyunun açığını sizlere göstereceğim ki benim düşmüş olduğum durumlara siz de düşmeyin ve bu oyun bug'ına karşı yapmanız gereken bütün önlemleri sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Haydi geçelim arkadaşlar, takımımızı şöyle bir dizmeye. Takımın bölümüne geliyorsunuz, şurada oyun planı diyoruz. Kadromuza geldikten sonra arkadaşlar Jose Mourinho üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Dizilişi değiştir diyoruz ve buradan 3-2-3-2'yi şuradan seçiyoruz ve takımımızı ayarlamaya başlayalım. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Uleonus'u gizli forvet yapıyoruz. Bu şekilde yapın. Arkadaşlar bakın, benim yaptığım şekilde ayarlayın kafanıza göre. 3-1-1-5 yapmayın. Gizli forvetimizi buraya koyuyoruz. Daha sonra arkadaşlar şurada ofansif orta sahamızı şöyle gizli forvet yapıyoruz. Tamam mı? Ve burada dosumuzu alıyoruz. Şöyle dosumuzu yapalım. Şuraya Baresi'yi buraya koyalım. Dos olarak oynatmayı düşünüyorum çünkü onu. Burada göbek oyuncumuz da arkadaşlar şurada kalıyor. Şurada bırakıyoruz. Buradan bunu göbek olarak oyuncu rollerinden şunu göbek yapalım. Daha sonra sağ kanatımızı şuraya doğru yaklaştıralım. Biraz daha yaklaştıralım. Sonra bunu rollerden gizli forvete çeviriyorsunuz. Gizli forvet yapın. Daha sonra şunu da şöyle yapıyoruz. Göbeğe koyuyoruz. Tamamdır. Hileli kadromuz arkadaşlar okey. Şimdi bu hileli kadro oldu mu olmadı mı kontrol edeceğiz tabii ki. Şuradan bir çıkalım. Sonra oyun planına tekrar gidiyoruz. Bakalım olmuş mu? Evet, olmuş. Şimdi tekrar kadromuza geri dönüş yapıyorum. Geri dönüş sağlayalım şöyle. Sizlere arkadaşlar bu hileli kadroyla nasıl başa çıkacağınızı göstereceğim. Oyunun bu açığından faydalanan kişiler tekrar gelip kadrosunu düzenliyor arkadaşlar ve tekrar klasmana giriyor ya da maça giriyor. Oyundan size attığı zaman arkadaşlar gizli forvet olarak ayarladığınız Rodrigo tekrar göbeğe geliyor. Bunu kullanan kişiler tekrar kadroya giriyor. Tekrar kadroyu bu şekilde arkadaşlar düzenleyip maç yapmaya devam ediyorlar. Bu oyunun kendi açığı dediğim gibi. Şimdi sizlere arkadaşlar bu hileli kadrodan nasıl korunmanız gerektiğini detaylı bir şekilde açıklayacağım. Bu oyunun bug'ını ben bundan 3-4 gün önce öğrenmiştim. Bir yabancı YouTuber'dan öğrenmiştim. Bu videoyu şimdi paylaşmamın amacı da zaten Perşembe günü güncelleme gelecek ve bunu kaldıracaklar. Yani bunu kullanamayacaksınız. Onun için bugüne sakladım bu videoyu. Bu hileyi arkadaşlar Türkler de biliyor, Araplar da biliyor, Hindiler de, Vietnamlar da biliyor. eFootball açıklama yaptı. Ben bunu kullananlara ban atacağım dedi. Ban atması arkadaşlar imkansız çünkü bu onların hatası. Atarlarsa ban ilk %100 olanlara atacaklar. İlk 1000'de olanlara atacaklar. Bunu söyleyeyim, yoksa oyunda %40'ı bunu büyük ihtimalle kullandı. Çünkü benim karşıma Türkler de çıktı. Vietnamlılar, Araplar. Yani onlar yüzünden birinci klasmandan ikinci klasmana indim. Bu oyunun açığı ta 14 Ağustos gününden itibaren var. Çünkü ben baktım klasmana. Klasman birinci gününde adam 3200 puan yapmış. Bu imkansız arkadaşlar. Ben burada bir dolabın çevrildiğini anladım. Ve bu konuda araştırmaya başladım. Yabancı YouTuber'larla mesajlaşmaya başladım. Ve bu işi bilenlerle de iletişime geçtim. Onlar dedi ki böyle yapılıyor. Onlar da cevap vermek istemiyorlardı. Onlar da bu işin nimetlerinden faydalandılar. Ha dedim okey, o zaman ben dedim bu videoyu moderatörümle oturduk konuştuk ki bu videoyu çarşamba günü atalım ki perşembe güncelleme gelecek. Perşembe gelecek güncelleme ile birlikte bu kaldırılacak ve biz de rahat edeceğiz. Zaten videonun sonunda dedim ki perşembe gün güncelleme gelecek arkadaşlar. Onları trollediğimizi anlamadılar ama şimdi böyle anlatıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, net anlatacağım bu sefer ki hileyi kullanmayın diye. Zaten kullanamayacaksınız da. Diğer videoda anlatmak istediğim pek anlayamadınız. Video yarım yamalak izlediğiniz için arkadaşlar ben videoyu tekrardan sildim. Tekrardan düzenledim ki anlaşılır olsun. Geçelim arkadaşlar almanız gereken önlemlere. EHEC 2026 ismimizi değiştirdik. Maça git diyelim. Evet, maçımız başlıyor arkadaşlar. Şöyle bakın, böyle bir arayüz maç ekranı geldiği zaman bunu kullanan adamlar asla ileriye tıklamıyor arkadaşlar. İleriye tıkladıkları zaman onları oyundan atıyor. Onlar maçın başlamasını bekliyorlar. Sakin süre bitene kadar bekliyorlar. Böyle olduğunu anladığınız zaman yapmanız gereken arkadaşlar dizilişinizi 5-1-2-2 yapmak olacaktır. Forvetinizin birisini uzun boylu seçerseniz her türlü hava topunu indirecektir arkadaşlar. Direkt gol pozisyonuna gireceksiniz. Bunu diğer videoda anlatmadım çünkü bu oyunun bu açığını yarın eFootball düzeltecek daha doğrusu. Düzeltmezse bu yapacağımız önlemleri tek tek takip edin. eFootball 2026 bildiğim bir fiyasko oldu arkadaşlar. Şimdi Mustafa tekrar bir oda kursun arkadaşlar. Kuracağımız odada nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Maç esnasında özellikle. Hileden nasıl korunura geldik sıra. Evet, ben burada tıklamıyorum arkadaşlar. Maça gidilmesini bekliyorum. Maçımız şöyle bir başlasın. Şu rakibimiz hazır verdi. Tabii biz hazır veremiyoruz. Biz hazır verirsek oyun bizi atıyor. Bekledik arkadaşlar ve maçımız başlıyor.
Şimdi arkadaşlar bu şekilde oyunu durdurabilirsiniz. Bakın, oyunun açığından faydalanan oyuncu kendi kadrosuna asla bakamıyor. Siz burada yine avantajlısınız. Oyunun bu açığını kullanmayanlar kullananlara göre daha avantajlı arkadaşlar. Siz kendi kadronuzu ayarlayabilirsiniz ama rakip kendi kadrosunu ayarlayamaz. Rakip size fake atmak için kadrosuna bakıyormuş gibi bu görmüş olduğunuz ekrana gelir. Siz gider kadrosuna bir anda bakarsınız. Sizi oyundan atar. Dizilişimizde arkadaşlar 4-1-5 gibi oynuyoruz aslında. Böyle maç kazanılır mı? Bu oyunun açığından kimler faydalanabilir? Çok iyi oyuncular faydalanabilir. Yani ortalama bir e-futbol oyuncusu oyunun bu açığından faydalanmaya çalışırsa üçlü, dörtlü oynasa bile burada çok gol yer. Karşınızdaki e-spor adında bir oyuncuysa zaten üçlü de oynar, ikili de oynar, dörtlü de oynar, beşli de oynar. Bu adam zaten oyunu çözmüş. Ama siz ortalama bir oyuncuysanız üçlü burada biraz maç kazanmanız çok zor arkadaşlar. Sizin hile olduğunuzu anlıyor artık. Basmıyor. Maça gittiğiniz takdirde oba hadi geçmiş olsun size. Yani kullanmak mantıklı mı? Değil. Benim karşıma böyle rakip geldi. Ben anladım bunun hile olduğunu. Adamı 6 tane attım. Arkadaşlar onu söyleyeyim yani. Onun için kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Mustafa önde. Ben bir tane gol atacağım şimdi. David Villa ile ceza sahasına girdim. Şut ve gol. Şimdi ben burada arkadaşlar oyunu durduruyorum. Hile kullananlar genellikle böyle beni tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Da birisine başarmıştı bilmiyordum. Adama girdiğim kadrosuna bir anda kadrodan attı beni. Öndeydim de maçta. Şimdi rakip benim kadroma bakacak. Mustafa benim kadroma baktı ve Mustafa'yı oyundan attı. Mustafa eksi puan aldı. İnternetimde mi sorun var diye baktım. Şimdi varsayalım Perşembe günü güncelleme gelmedi. E-futbol buna karşı bir önlem alamadı. Zaten e-futbol diyor ki bunu yapanlara karşı işte hakkında işlem başlatacağım. Yani hesaplarına engel koyacağım diyor. Benim e-futboldan beklediğim bu değildi arkadaşlar. E-futbol özür mesajı yayınlamalıydı. Özür dileriz arkadaşlar. Oyunumuzda bir açık var. Bu açığı Perşembe günü biz kendimiz düzelteceğiz. Bunu demesi gerekirken oyuncuları tehdit ediyor. Diyor ki bunu yapan kişilerin hesaplarına engel koyacağım diyor. Bunu yapman senin imkansız. Oyunun %40'ı bunu kullanıyor şu an. Yani Konami blöf yapıyor. Elindeki oyuncuları kaybetmek ister mi? İstemez. Göstermelik ilk 100'e giren, ilk 1000'e giren oyuncuların büyük bir kısmını engelle o zaman. Peki oyunun açığından faydalananları nasıl Konami'ye bildirebilirsiniz? Bunu göstereceğim sizlere detaylı bir şekilde. Adamın profiline geliyorsunuz böyle eylem diyorsunuz. Şikayet et. Şüpheli değil de ne diyelim şurada oyun verilerinde değişiklik diyelim. Tıklayalım. Tamam. Sonra eylem deyin. Şikayet et deyin. Sonra ani maç sonlandırılması şikayet edin. Yani bu kadar basit. Böyle yaparsanız Konami'ye bildirim gider. Zaten böyle bir sürü bildirim var. Milyon tane bildirim almıştır şimdi. Perşembe günü bu işi çözecekler mi? Çözmezlerse göreceğiz. Bakalım neler olacak. Ya oyun ilk firesini verdi. Bu e-futbolun kendi açığı. Herhangi bir ikinci part uygulaması kullanmıyorsunuz. Oyunu hacklememişsiniz. Oyunun verilerinde herhangi bir değişiklik yapmadığınız için ban yeme ihtimaliniz yoktur. Bu e-futbolun kendi hatası. Zaten yakın zamanda güncelleme gelecek. Bu güncelleme sayesinde bu problemden kurtulacağız. Bunlar bu oyunun açığından faydalanarak böyle ilk başta kimse bilmeden böyle klasman kasmışlar. Şimdi bunları yakalamak çok zor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.